Gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Geldiniz. Peki. İyi akşamlar Stoak. Lale, merhaba. Banu Kavaş. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sadun nasılsın? Miladi burada. Fatma Yıldıran. Merhaba Ramiz. Stoak. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Herkesin keyfi yerinde mi? Evet, bugün yine ilginç konular var konuşacağımız arkadaşlar ve Mert'le Afra ile ilgili de sizlerden gelen pek çok soru var. Onlar üzerinden de konuşacağız. Naile İmenli, Bilal Bey, Mert ve Hande olmaz diyor. Sadun Akıl, Allah razı olsun, iyiyiz diyor. Teşekkür ederim. Stoak, hastalara baktığın için geç saatlere kadar çalışıyoruz diyor. Stoak, hemşire misin, doktor musun? Hastalara bakmak ne kadar güzel, büyük bir sevaba giriyorsun. Allah şifa versin hepsine. Fatma Yıldıran, iyiyiz, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerelerden yazdığınızı, nerelerden katıldığınızı da eklerseniz, nereden yazdığınızı da bir görebilirsem çok memnun olurum. Stoak hemşiresin. Stoak neredesin mesela? Hangi şehirde hemşiresin? Allah eksikliğinizi göstermesin ama yolumuz düşerse hastanenize Stoak seni bulabilir miyiz? Türkiye'de misin, yurt dışında mısın? Fatma Yıldıran, çok teşekkür ederim. Fatma, sen nereden yazıyorsun? Mesela Kemal, Kemal'in ismini görüyorum. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir hakkında konuş diyor. Kemal, nereden yazıyorsun? Yerli yanlarına, isimlerinizin yanına nereden yazdığını da. Fatoş, Kıbrıs'tan diyor. Kıbrıs benim ikinci vatanım. Ben aynı zamanda Kıbrıs vatandaşıyım. Aleykümselam Fatoş. Gülşen, karanlık duruyorsun Bilal Bey diyor. Ya evet, ışık arkada kaldığı için, gün ışığı arkada kaldığı için biraz karanlık duruyorum ama bu arkayı sevdim, bu görüntüyü. O yüzden böyle durmayı tercih ediyorum. Karşıma da ışık seti kurmak istemiyorum. Doğal olsun istiyorum. O yüzden biraz karanlık çıkıyor yüzüm ama önemli olan konuştuklarımız değil mi biraz? Antalya çok sıcak diyor Kemal. Antalya'dasın öyle mi? Naile İstanbul'dan, Banu Kavaş İzmir, Hollanda'dan diyor Hasret. Ya Hollanda'dan. Ürgüplüyüm diyor Fatma Yıldıran. Ruksara, merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Azerbaycan'dan. Ruksara, Azerbaycan'dan. Teşekkür ederim. Karol, merhaba Bilal abi. Sana senin oturma odasındaki videosunun Bodrum'dan önce olduğunu söylemek istiyordum. Sadece bu kadar ama o Mert'e belki Mert biliyordur, takıntılı. S kim? S kim? Karol, senin oturma odasındaki videosu. Naile İmanlı, aynen diyor. Kemal, Antalya. Naile İmanlı güzel yer diyor. Evet öyle. Kemal, Antalya. Mert'in fanıyım diyor. Ben de Mert'in ve Afra'nın fanı sayılırım artık. Kemal, Antalya'dayım diyor. Peki. Mehmet Ova'da selam. Gülşen. Ha evet, Selin'den bahsediyorsun. Mert'e takılan kız. Demre'den yazıyorum diyor Kemal. Fatma Yıldıran, çok sıcak değil mi Fatma Yıldıran? Peki dostlar, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Evet, konuşmaya geçebiliriz.
Hı hı. Mert'le ve Afra ile ilgili konuları konuşacağız. Seda Bakan, oyuncu Seda Bakan bu denizde kaybolan Halit Yukay isimli iş adamının ardından dua etmemizi istedi. Bulunması için Seda Bakan ve kocasının da arkadaşıymış bu. Dün bahsetmiştim Yalova'dan kendi teknesiyle, lüks yatıyla denize açılıp Mikonos'a gitmek için, Yunanistan'a gitmek için Marmara Denizi'nde yol alan iş adamı Halit Yukay, Marmara Adası açıklarına geldiği zaman Erdek'in karşısına teknesi parçalanmış olarak bulundu. Büyük bir ihtimalle bir yük gemisi, büyük bir tanker bir şey çarptı ona, parçaladı, batırdı. Bulunamadı Halit Yukay. Tüm aramalara rağmen helikopterle ve deniz kurtarma, sahil kurtarma botlarıyla aranmasına rağmen bulunamadı. Seda Bakan bugün dua istedi. Allah yardımcısı olsun Halit Yukay'ın. İnşallah sağ salim bulunur diyoruz biz de. Seda Bakan'a da, dostlarına da, ailesine de sabır diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Evet, Selin İnan'la ilgili arkadaşımızın yazdığı, Mert Ramazan Demir'le görüntülenen kızla ilgili yazdığı, Selin İnan'ın Mert Ramazan Demir'den ayrılmadığı iddia ediliyor. Onların hala beraber oldukları iddia ediliyor. Sosyal medyada bunu savunanlar var. Konuşacağız arkadaşlar. Ama öte yandan Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aradığı da bir gerçek. Onur Akay tarafından bu iddia ortaya atılmıştı ve magazin gündeminde çok konuşulan bir konu haline gelmişti. Stoak çalışıyorum. Sizin haberleriniz bazen çıkmasına dinlemek ve sevdiğiniz bu genç çiftlerimizi mutlu görmek istiyoruz. Afra'yı yerde düzgün bir hayatları olmasını isteriz. Onlar çok parlak gençler diyor. Hemşire arkadaşımızın paylaşımı, yazısı, yorumu, kendisini nereden yazdığını sormuştum ama ona cevap vermemiş. Kemal Antalya'dan yazıyor. Kemal kaç kere demişsin Antalya diye. Antalya Demre, tamam. Banu Kavaş İzmir, evet. Fatma Yıldıran Kapadokya Ürgüp. Fatoş Kıbrıs da çok sıcak. O kadar sıcak ki şu anda Kıbrıs'ta. Stoak, dünkü videoyu izle, evvelki günkü videoyu izle. Teşekkür ederim, iyiyim ben. Videoları izle lütfen. İşteydin, yazmışsın, izleyemedin demek ki. Orada enteresan ayrıntılar vardı, ilginç ayrıntılar vardı. Beyza Nur da diyor ki, abi Mert kesinlikle o Selin İnan'la birlikte diyor. Beyza Nur, buna nasıl eminsin bu kadar? Osman Sakarya'dan yazıyor. Peki Osman, teşekkür ederim. Bu arada Kiril alfabesiyle yazan BIPA Rusça altyazı istiyordu BIPA. Yorumlarda da biraz kızgın bir şekilde ne zamandır istiyorum ama bunu yerine getirmiyorsunuz der gibi. Bundan 4-5 video önce yazıyordu Rusça. Sonunda hem BİPA'yı hem dünyanın her tarafından bizi izleyen değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı mutlu edecek formüle ulaştık. YouTube'da altyazı yayınlamak aslında çok kolaymış ama öyle karışık anlatıyor ki YouTube Stüdyo platformu, uygulaması bunu çok daha sade anlatabilir aslında. Buradan bunu söyleyeyim de Stüdyo uygulamasında belki bunu daha sadeleştirirler. Çünkü bizim videolarımızı onlar da izliyorlar. Şöyle, Stüdyo uygulamasından tam olarak işin içinden çıkamayınca yapay zekaya sordum. Zaten yapay zekaya artık hepimiz her şeyi soruyoruz. Bana dedim lütfen çok basit bir şekilde YouTube'daki altyazıları nasıl uygularım, nasıl yaparım? Bunu anlatır mısın?
dedim ve yapay zeka tamam dedi. Tek tek tane tane anlatacağım istediğin gibi dedi ve çok basit bir şekilde anlattı. O kadar güzel anlattı ki oturdum yapay zekanın anlattıklarını bir bir uyguladım ve ilk denememde başardım arkadaşlar. Bu yapay zeka hayatımıza girdi, o kadar iyi oldu ki pek çok konuda hepimizin faydalandığı bir şey oldu. Ve dolayısıyla dün mesela 32 tane dilde altyazı ekledim. 32 ayrı dilden talep var çünkü. 32 dilde altyazı ekledim ve gece yorumları okuyorum. Dün çektiğim videoya yorumları okuyorum. Bir tane arkadaş Vietnam'dan yazıyor. Lütfen Vietnam dilinde de altyazı istiyoruz. İngilizce biliyor kendisi. İngilizce altyazıdan izlemiş YouTube'u belli ve İngilizce yazıyor. Ama Vietnam dilinde de istiyoruz diyor. Baktı ki orada 32 dilde var. Niye kendi dilinde de istemesin, talep etmesin? Ve onun isteğini de yerine getirdim. Vietnam dilinde de var. Şimdi bu videoyu da izlerse altyazı olarak bu anlattıklarımı tabii ki duyacaktır, anlayacaktır. Hatta bir önceki güne de ekledim Vietnam altyazısı. Bir önceki videoyu da izleyebilir. Geriye giderek çok vaktim yok. Diğerlerini ekleyemiyorum. Ekledim birkaç tane de çok vaktim yok. Ama bundan sonra hepsi yabancı dillerde altyazılı olacaktır. Bir tane de Polonyalı bir arkadaş istedi. Bilal Bey rica etsem Lehçe deniyor onların dillerine, Polonya diline. Lehçe bir altyazı ekler misiniz? Hay hay. Lehçe de ekledim. Ukrayna dilinde istediler. Ukrayna dilinde Fransızca istendi. Fransızca eklendi. Yani bu teknoloji dünyanın her tarafında videolarımızın anlaşılarak izlenmesi için mükemmel bir şey ve coşkuyla yorum yapıyorlar, biliyor musunuz? En az sizler kadar içinizde Afra ve Mert fanları var. Tabii ki var. Yok diyemez kimse. Yani normal izleyicinin ötesinde çok severek onları izleyen fanatikler var anlamında söylüyorum. Bu yabancı arkadaşlar altyazıda konuşmalarımızı izledikten sonra, bu videoları izledikten sonra nasıl katılıyorlar yorumlara, nasıl coşkuyla ateşli bir şekilde yorumlar yazıyorlar. Yani çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey. Ve diğer dizilerin de başlamasını ilgiyle, merakla bekliyor hepsi. Peki arkadaşlar, Jennifer Lopez bizi çok seviyor, Türkleri çok seviyor. Jennifer Lopez Türkiye'den ayrılmadan evvel de İstanbul konserine ait özet bir videoyu kendi hesabında paylaştı. Ve Türkiye'den memnun kaldığını belli etti bu paylaşımıyla. İstanbul konseri inanılmazdı. Sizlerle buluşmak her zaman özel diye yazdı Jennifer Lopez. Jennifer Lopez'in konseri de muhteşemdi tabii arkadaşlar. Ben Bodrum'da olduğum için gidemedim ama giden insanların yorumlarını, giden insanların paylaşımlarını okuyunca ne kadar çok memnun kaldıklarını görüyorum. 275 milyon takipçisine İstanbul konserinin çok iyi geçtiğini anlattı Jennifer Lopez. Öte yandan Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta vermişti bu konseri. 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi stadında, sahasında konser veren Justin Timberlake ise organizasyon açısından fiyaskoydu, biliyorsunuz o konser. O ise Türkiye konserinden, Türkiye'deki atmosferden, kendi konserinde yaşanan rezaletlerden, organizasyon hatasıydı hepsi. Hiç memnun kalmamış olacak ki konser verdiği ülkelerin bayraklarıyla, isimleriyle sosyal medyasında onlara teşekkür ederken Türkiye'ye teşekkür etmedi ve bizim bayrağımızı paylaşmadı arkadaşlar. Jennifer Lopez ise Türkiye'yi çok sevdiğini
vurguladı. Justin Timberlake. Benim için olmasa da olur. Benim için o kadar önemli değil Justin Timberlake. Ama Jennifer Lopez baş tacıdır. Dua Lipa baş tacıdır. Taylor Swift baş tacıdır. Madonna baş tacıdır. Başka? Beyoncé baş tacıdır. Aynen öyle. Berk Oktay'ın skandalını duydunuz mu arkadaşlar? Ne oluyor ya Berk Oktay? Ne kadar karışık bir durumlar içindesin Berk. Yani ne kadar güzel bir evliliğin var. Yıldız Çağrı Atiksoy'la 3 yıldır çok güzel bir birlikteliğiniz, dışarıya çok güzel yansıyan bir evliliğiniz var. 2 yaşında evladınızla evliliğinizi taçlandırdınız Berk Oktay. Ama kardeşim nedir bu yani? Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşın Harman Yeri dizisindeki rol arkadaşın Gülsüm Ali ile hakkınızda bir şeyler çıktı. Bir yakınlaşma falan iddiaları çıktı. Bundan dolayı eşinin senden ayrılmak istediği falan söylendi. Sonra sen paylaşım yaptın. Eşini çocuğunu baş tacı ettin o paylaşımda. Eşin de senin paylaşımını aldı. O da güzel bir şekilde yorumladı. O da paylaştı. Ama o arada öğrendik ki birbirinizi takipten çıkmışsınız. Bu takipleşmeme durumu sosyal medyaya yansıyınca tekrar takibe başladınız. Yani Berk Oktay toparla bu durumu ya. Tam yani ne oluyor Berk Oktay'a? Neden böyle oldu? İlk eşinden de problemlerle ayrılmıştı, boşanmıştı ama bu kızcağız Yıldız Çağrı Atiksoy çok düzgün bir insan. Evladınız da var şimdi. Bu yuvayı lütfen sarsmayın. Yani bir hatam varsa özür dile, toparla bu işleri. Bu arada Tuğçe Aral, model Tuğçe Aral da bir şeyler söyledi seninle ilgili. Spor salonunda tanıştığınızı ve senin onu taciz ettiğini falan iddia etti. Ben bunlara inanmak istemiyorum. Tuğçe Aral bunları böyle söyledi ama çok anlamlandıramadım. Yani Berk Oktay toparla bu işi lütfen. Toparla bu işi. Hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını bize anlat. Bir açıklama yap. Doğru dürüst bir açıklama yap. Yani çocuğunla, eşinle paylaşımın tamam baş tacı. Ama herkese aydınlatacak bir açıklama yap. Gerekirse dava açman gerekiyorsa bu iddialardan dolayı mahkemeye başvur, hakkını savun. Ortada kalmasın bu durumlar. Çünkü sinek küçüktür ama mide bulandırır her zaman. Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşmamızı istiyorsunuz arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le ilgili, Afra Saraçoğlu ile ilgili konuşacağız, her zaman konuşacağız. Biraz sonra yine konuşacağız. Mert İngiltere için o kızla beraber diyor Hacer Kılıç. Niye? Mert İngiltere vizesi o kızdan mı geçiyor anlamadım. Ayten Dirik, Afra'mız bizim prensesimiz. Evet, Afra Saraçoğlu bir prenses kadar değerli. Benim için de çok anlamlı, çok iyi bir oyuncu. Çok hanım bir kadın Afra Saraçoğlu ve çok iyi bir evlat olduğunu da biliyorum. Mert ve Afra birbirini seviyor diyor Kemal. Ben de öyle düşünüyorum ama işte araya başkaları girdiği zaman maalesef. Meryem diyor ki Bilal Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolundadır umarım. Ben iyiyim. İstanbul'da yağmurlar başlayınca burası da biraz serinledi. Bodrum'un havası nedense çok ilginç bir şekilde İstanbul havasına bağlı. Hakikaten öyle. Bakın bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yıllardır ben burada yaz kış kaldığım da oldu. İstanbul'da hava serinleyince, İstanbul'da hava yağışlı, fırtınalı olunca Bodrum'da da öyle oluyor. İlginç, çok ilginç bir durum bu. Şimdi biraz daha yumuşadı hava. İnşallah. İnşallah.
Semra da diyor ki evet prenses diyor. Beğen sayısı ne durumda? Arkadaşlar beğen sayısına biraz gayret gösterirseniz memnun olurum. Eğer sohbetten memnunsanız beğen sayısını biraz artıralım. Beğenmeyen arkadaşlar varsa bizim için, biz YouTube'da çekim yapanlar için abone sayısı, beğen sayısı bunlar önemli. Bir de şimdi başka bir şey daha var. Başka bir sayı daha var. Hype sayısı, o da önemli. Onu da coşturursanız hype onu da bir yerlerde görüp tıklayabilirsiniz. Ve Hanife, vallahi bu konu sıktı, beğenmedim diyor. Hangi konu Hanife? Hangi konu? Ya pazarlarda yeni bir dönem başlayacak. Duydunuz mu? Semt pazarına giden var mı içinizde? Pazarlardan alışveriş yapan var mı içinizde? Artık pazarlarda günlük hayatta ben nakit para taşımayanlardanım ve o kadar çok var ki nakit taşımayan. Çünkü zaten taşıdığım para yetmiyor. 200 lira falan artık 20 lira gibi oldu. Şimdi en büyük para 200 lira. Şimdilerin en büyük parası 200 lira. Eskilerin 20 lirası kadar değer kaybetti. O kadar oldu yani. Hiçbir işe yaramıyor. Pazara gidiyorsun, bir kilo bir şey alıyorsun, zaten 150 lira. Dolayısıyla bir ton parayla gitmek lazım. Gezmek lazım. Herkes kredi kartı kullanıyor o yüzden. Bazıları kredi kartı da taşımıyor. Cep telefonuyla ödeme yapıyor. Biliyorsunuz cep telefonunda QR kodu okutuyorsun. Ödemeni yapabiliyorsun. Şunu söyleyeceğim. Pazarlarda pazarcı esnafının kredi kartı kullanması mecbur diye bir haber okudum. Habere göre artık 15 Ağustos'tan itibaren her pazarcı, her esnaf kredi kartı aleti bulunduracak. Post cihazı bulunduracak tezgahında ve ödemeyi kredi kartı yapmak isteyenlere hizmet edecek. Pazarcı esnafı komisyonlar çok yüksek, kart komisyonları çok yüksek diye buna karşı çıkmış. Ancak devletin ilgili yetkilileri, Ticaret Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri bankalarla toplantı yapmışlar, görüşmüşler. Pazarcı esnafı için, sırf onlar için bu komisyonlar makul bir yüzdeye indirilmiş. Dolayısıyla pazarlarda alışveriş artık daha pratik olacak. Ancak nakit para harcamayınca alışveriş daha tatlı gelir. Sanki o parayı cebimizden hiç ödemeyecekmişiz gibi, bizden çıkmayacakmış gibi harcarız. Bunu yapmak yerine sevgili maliyeyi yönetenler, sevgili devletimizi yöneten sevgili siyasetçiler, bunu yapmak yerine hayatı daha da ucuzlatsanız, kolaylaştırsanız, enflasyonu tekli rakamlara indirseniz, hayat pahalılığını önleseniz de insanlar yine nakit parayla gönlünce, eskiden olduğu gibi severek, cebindeki para kadar alarak alışveriş yapsa, şu pahalılığı bitirseniz, öldürseniz ne olacak şimdi? O kredi kartlarıyla millet yüklenecek karta, nasıl olsa kartla ödüyorum, sonra cebimden hiç çıkmayacakmış duygusuyla, sanki hiç çıkmayacakmış gibi yapacak alışverişini. Her zaman yaptığından çok daha fazlasını yapacak. Ne olacak sonra? Öderken yine zorlanacak. Daha çok zarara uğrayacak öderken. Ödeyemeyecek, bir kısmını sonraya bırakacak. Kredi kartına harcadığın paraya faiz gelecek ödeyemediğin için bir seferde hepsini. Yani vatandaşın zararına. Güya vatandaşa iyilik olsun diye bunu yapıyorsunuz ama vatandaşın zararına elbette. Vatandaşa iyilik olsun istiyorsanız hayat pahalılığını önleyin kardeşim. Eski günlere döndürün bizi. Bizi eski günlere döndürün. Eski günlere dönelim. Almanya'da 1 euro hala çok kıymetli. İngiltere'de 1 pound hala çok kıymetli. Aynı değerde. Hiçbir değer kaybı yok. Senede binde 2, binde 3, binde 4 oralarda değer kaybı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 dolar hala çok kıymetli. Hala Amerika'da 8 dolara öğlenliğin karnını doyurabiliyorsun. Bazı yerlerde 15 dolara doyuruyorsun ama 8 dolara karnın doyabiliyor. Yani
Ama bizde her şey çok pahalı artık. Her şey çok pahalı artık. Üniversiteli Teslime'yi duydunuz mu dramını? 20 yaşında bir kadın cinayeti daha. Aydın'da, Efeler ilçesinde büyük bir ihtimalle sevgilisi tarafından öldürüldü. 19 yaşında bir genç kız cesedi ormanda bulundu. Büyük bir dram daha. Ne oluyor bu kadın cinayetleri? Ne zaman son bulacak? Ne oluyor? Çok üzgünüm. Çok da güzel bir kız. Mersin'in Mut ilçesinde yaşıyor annesi babası. Kendisi Aydın'a üniversite okumaya gelmiş. Herhalde orada ya arkadaşlarıyla kalıyor ya yurtta kalıyor. Ancak dün gece orman kenarında cesedi bulundu. Kafasından silahla vurulmuş, öldürülmüş. 19 yaşındaki sevgilisi Efe sorgulanıyor gözaltında. 4 arkadaşıyla birlikte Efe sorgulanıyor. Ne yazık ki hayatını kaybetti. 20 yaşında. O kadar da güzel bir kız ki. Ve bu Efe'nin verdiği ifadeler tutarsız. Polis ondan şüpheleniyor. Bakalım bu olayın sonucu nasıl çıkacak? Bugün yarın belli olur. Daha fazla direnemezler. Dilleri çözülür. Polisimiz çok tecrübeli çünkü. Cinayetin, olayın ne olduğu tam olarak ortaya çıkar. Mert'ten Afra'ya yazılmış şiirler okuyorum size. Çok beğeniliyor. Ve diyorsunuz ki Bilal Bey yeni bir şiir var mı? Lütfen bugün yine oku. Bugünkü canlı yayında yine oku. Böyle mesajlar alıyorum. Bu şiirleri yazan aslında benim. Ben tabii Mert'i ve Afra'yı çok iyi tanıdığım için onların hislerini de aşağı yukarı tahmin ettiğim, bildiğim için bu ilişkiyi 3 yıl önce de ilk ortaya çıkaran ben olduğum için ve o zamandan beri de onları çok iyi takip ettiğim için aşağı yukarı konuya çok iyi vakıfım ve dolayısıyla bazı şeyleri kolaylıkla kağıda dökebiliyorum. Yine yeni bir şiir yazdım, onu okuyacağım. Biraz sonra okuyacağım. Bakıyorum notlarıma. Bodrum'un nüfusunun şu anda 1 milyon kişi olduğundan söz ediliyor. Kışları 200-250 bin kişi yaşıyor Bodrum'da. Şu anda çok kalabalık Bodrum gerçekten. Benim yaşadığım yer, bulunduğum yer çok kalabalık. Gurbetçiler Ağustos'ta tatile çıkarlar, gurbetçi işçilerimiz. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de. Fabrikalar hep Ağustos'ta, Avrupa'da çoğunlukla bir ay tatile çıkar şirketler. Bizim işçilerimiz de, gurbetçilerimiz de Temmuz sonu Ağustos başında başlarlar Türkiye'ye gelmeye. Bodrum'da da çok gurbetçi var şu anda. Zaten oteller Temmuz'da dolmuştu burada. Şu anda adım atmaya yer yok. Plajlar dolu. Trafikte 1 saate yakın bekliyorsunuz. Tıpkı İstanbul trafiği gibi bir yerden bir yere gitmek. Yakın yerler bu söylediğim yerler. 1 saat, 1,5 saat yolda arabanın içinde. Allah'tan klimalar var, klima var. Allah razı olsun onu icat edenden. 1950'li yıllarda bir Amerikalı icat etti. Amerika'da, Miami'de daha önce hiç yaşanamıyordu sıcaktan. Amerika'da klimanın icadından sonra Miami 1950 yılından 52 yılında icat edildi zannedersem. Miami şehri bir anda büyümeye başladı, göç almaya başladı ve yaşanır bir şehir oldu. Ve bugün dünyanın en modern şehirlerinden biri. Bunu klimanın keşfine borçlu olduğunu söylüyorlar Miami'nin, Amerikalılar. Bizde de Antalya. Antalya'ya gidin, klimasız bir an duramazsınız. Bütün kapalı alanlarda insanlar yaşıyor. Hep kapalı, gündüzleri dışarıda kimse yok. Herkes klima altında. Bodrum'da da öyle artık. Eskiden böyle değildi. Peki. Şimdi o şiiri okuyayım size. En son yazdığımı okuyayım. Mert Ramazan Demir'in gönlünden, Mert Ramazan Demir'in ağzından Afra Saraçoğlu'na. Sevgilim, biliyorum
kızgınsın bana. Senden özür dilesem ve bir şans istesem olur mu? Farkındayım incittim seni. Hatalıyım ve pişmanım. Kapına gelsem, diz çöksem, affet beni desem olur mu? Nazar değdirdiler bize. Kıskandılar, çekemediler. Şimdi onlar düşünsün. Benimle evlenir misin? He? Evlenir misin? Benimle evlenir misin? Sevgili Onur Akay, yayınımızı izliyor musun? Sonradan izliyor Onur, büyük bir ihtimalle. Her yayınımızı takip ediyor, izliyor. Onur Akay'ın söyledikleri gerçekleşecekti ama nazar değdi. Onur Akay onların evlenmek üzere sözleştiklerini söylemişti. Fakat çevreden onları kıskanan o kadar çok insan var ki hem sektörde hem sektör dışında hem kadınlar arasında hem erkekler arasında o kadar çok çekemeyen, kıskanan var ki bu başarıyı çekemediler. Bu birlikte yükselişi, bu zirveye yerleşmelerini çekemediler arkadaşlar. Şu anda sektörde en çok rağbet gören, en çok teklif alan, en çok iş yapan, reklam çeken oyuncu kadınlarda Afra Saraçoğlu, erkeklerde Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir herkesi geride bıraktı. Herkesten daha fazla teklif alıyor erkek olarak. Afra Saraçoğlu da öyle. Dolayısıyla çok kıskanıldılar. Kimilerine göre onlara kumpas kuruldu. Kimilerine göre Mert Ramazan Demir'in menajeri bile onların beraber yürümelerini istemedi. Kimilerine göre Mert Ramazan Demir de bazı yanlış kişilere kapıldı ve dolayısıyla gençliğin getirdiği hatayla dolayısıyla ilişkileri bir çıkmaza girdi. Ancak Onur Akay'ın, sevgili Onur Akay'ın geçtiğimiz gün benim canlı yayınımda söylediği, sonra Pelin Çiğdin'in programında, Pelin Çiğdin arkadaşımın yayınında da tekrar ettiği, onların telefonda görüştüğü ve diğer programda onların bir araya da geldiğini söylemiş. Dün yazdılar bana. Ben izlemedim diğer Pelin Çelik'in yeni programını. Onların telefon konuşmasından sonra buluştuklarını da söylemiş. İnşallah bu araya giren kişiler de, onları barıştırmak isteyen kişiler de bunu başarırlar. Aile yakınları, aile büyükleri ve o çok ünlü oyuncu da bunu başarır ve onları yeniden bir arada görürüz. Dert değil, el ele çıkmasınlar karşımıza. Dert değil, denizin içinde öpüşürken görmeyelim onları. Dert değil, sarılırken birlikte, hani o pazar kahvaltısına gittiklerini hatırlıyor musunuz? Yine öyle bir kahvaltıya giderken görmeyelim onları. Onlar mutlu olsunlar, beraber olsunlar, birlikte olsunlar. Kafaları rahat etsin. Bizim için her şey normal devam edebilir. Önemli olan onların mutluluğu. İnşallah Allah gönüllerine göre versin. Emine Yıldız, Bilal Hocam, nedir bu başlık peki? Siz neden böyle bir şey yazıyorsunuz? Emine Yıldız, sektörün dışında mı olsunlar istiyorsun? Yani sektörün içinde olmasınlar mı? İş yapmasınlar mı istiyorsun? Nedir bu başlık demek? Ne demek? Kiminle oynayacaklar? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir sadece birlikte mi oynayacaklar? Sektörde böyle bir şey kabul edilir mi? He? Sektörde böyle bir şey yürür gider mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mert Ramazan Demir kimle oynasın, kimle yakışır diye sormak, bir gazetecinin bunu düşünüp sorması yasak mı? İlla aklınız hemen başka şeylere mi gidiyor? Başka taraflara mı gidiyor? İlla yatağa girsinler, sevgili olsunlar mı anlıyorsunuz başlıklardan? Kafanız hep o tarafa mı çalışıyor? Lütfen. Lütfen. Evet. Hande Erçel'e sektörde en çok teklif gelen oyunculardan biri Hande Erçel ve Hande Erçel'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hande Erçel çalışmaktan yorulmuyor ve yılmıyor. Hande Erçel kendisini öyle bir odaklamış ki işe, kameraya, gelen teklifleri inceliyor, senaryolara göz atıyor.
hikayelere göz atıyor. Ondan sonra oynayacağı diziyi seçiveriyor. Öyle bir sezon geçsin, yüzüm eskimesin filan gibi bir şey yok Hande Erçel. Sürekli olarak yeni bir dizide, yeni bir filmde görüyoruz Hande Erçel'i. Dolayısıyla Barış Arduç'la oynadı, işte Metin Akdülger'le oynadı. Bir başka oyuncuyla da daha sırada oynayacak. Şimdi Hande Erçel'e çok yakında yeni bir oyuncu aranacak. Kimle oynasın diye. Mert Ramazan Demir'le olur mu olmaz mı? Sormak istiyorum size. Mert Ramazan Demir'in de bu oynadığı diziden sonra bir başka dizide, ulusal dizide, kendisi ulusalı çok istememekle birlikte gelen teklifler var. Oynama ihtimali var. Hande Erçel'de olabilir mi? Mert Ramazan Demir'le Hande Erçel'in kimyası tutar mı kamera karşısında? Bunu sormak istiyorum arkadaşlar size. Çünkü Hande Erçel'in bir de çok büyük bir seven kitlesi var, fan kitlesi var. Yurt dışında ve yurt içinde çok seveni var. Biliyorsunuz, siz de iyi biliyorsunuz bunu. Yani oyunculuğu çok eleştiriliyor. Eleştirenlerden biri de benim. Hande Erçel'in oyunculuğunu. Ancak PR'ı kendiliğinden yapılıyor. Oynadığı yapımın, dizinin. Fanları gözü kapalı bir şekilde onu paylaşıyorlar. Dolayısıyla bedava çok büyük bir reklam potansiyeli var. Hande Erçel'in oynadığı yapımların. Bunun Mert Ramazan Demir'e artısı mı olur, eksisi mi olur? Sektörün en öne çıkan kadınlarından biri olduğu için Mert Ramazan Demir yolda yürürken, yani işini icra ederken anlamında söylüyorum bunu. Sanat yolunda, oyunculuk yolunda yürürken karşısına Hande Erçel'in çıkmaması gibi bir ayrıntı yok, söz konusu değil. Çıktığı zaman bu teklifi kabul etsin mi, etmesin mi? Hande Erçel çok ister onunla oynamayı. Çok ister Mert Ramazan Demir'le oynamayı. Bakın, Hande Erçel açısından sormuyorum bunu. Burada seçmek seçmek mecburiyetinde kalacak olan Mert Ramazan Demir. Hande Erçel'le oynamayı seçsin mi, seçmesin mi? Bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Beğen sayısı artmıyor. Abone olmadan izleyenler çok fazla. Abone olmadan izleyenler lütfen abone olurlarsa memnun olurum. Emine Yıldız bu sefer yorum yaptı. Peki Emine, tamam. Mert Ramazan Demir uyumu olmaz diyor şimdi. Tamam. Naile evet ister diyor. Mert Ramazan Demir ister, öyle mi diyorsun Naile? Kemal Mert Selim İnan'la sevgili değil. Kafede oturan ikisi de Selim Mert. Ice Edites başka bir pencereden bakıyor. Hande Erçel estetik güzeli olmaz diyor. Ama Ice pardon. Yani estetikli olmayan oyuncu sayısı o kadar az ki. Eskiden estetikli olan oyuncular dizilerde iş bulamazlardı. Yapımcılar, yönetmenler estetiklileri almazlardı kasta. Fakat şimdi o kadar az ki estetiksiz oyuncu. Dolayısıyla artık o ayrımı yapmıyorlar, biliyorsunuz. Biliyorsunuz, farkındasınız. Herkes estetikli. Onun için estetik kıstas olmaz. Burada Hande Erçel'in artıları da çok fazla. Tamam, oyunculuğu çok iyi değil ama demin söylediğim o PR başarısı, o tanıtım başarısı, reklam başarısı az bir şey değil arkadaşlar. Satışı çok daha kolay. Özellikle dijital platformlar, yabancı dijital platformlar Hande Erçel'i tercih etmelerinin çok önemli bir nedeni yurt dışında pazarının çok büyük olması Hande Erçel'in. Beğen sayılarına bakın, yorum sayılarına bakın. Hangi oyuncunun milyon beğeni var? Hangi oyuncunun sosyal medyada paylaşımının altında milyon beğen var? Söyler misiniz bana? Beni Hande Erçel'i sevmez diyebilirler ama ben dobra bir gazeteciyim, dürüst bir gazeteciyim. Doğruya doğru söylerim. Hande Erçel'i eleştirdiğimde oluyor oyunculuğundan dolayı ama artılarını da söylemek benim yani boynumun borcu. Dolayısıyla Mert Ramazan Demir'in bunu kabul etmesini, eğer öyle bir teklif gelirse, proje de çok iyiyse, zaten proje iyi olmazsa Hande Erçel de kabul etmez.
Yani bu romantik komedi olursa zaten kolay. Fakat ben Mert Ramazan Demir'i güçlü dramalarda görmek isterim. Eğer mümkünse drama, aksiyon, komedi bir arada olsun isterim. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunun tam herkes tarafından kabul edilebilmesi için. Tekrar söylüyorum, drama, aksiyon ve komedi. Böyle bir yapımda başarıyla oynarsa zaten iyi bir oyuncu ama kendisini herkese bir kere daha ispat etmiş olur. Stoak, Afra ve Mert 3 dizide yer aldılar. Gene seyredilir. Hande ve Mert kişilik ve karakter ters bence. Stoak, yani Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir mutlaka seyredilir ama yani bunun alternatifini isteyen o kadar çok insan vardır ki. O kadar çok insan vardır ki. Aysel diyor ki ben inanıyorum Onur abi yayına bağlanacak ve barıştılar diyecek. Hadi inşallah. Aylin Bayar, haklısın Bilal Bey. Ege merhaba Bilal abi. Nuray Yaylacı, Hande Erçel'in dizileri çok erotik dizi değil mi? Değil. Mert'le daha o sahneler çok fazla. Mert de olsa o sahneler çok fazla. Nuray Yaylacı, ya bir arada olurlarsa o ayarlanır ya. Luisa Elisa, Afra Mert Espero, bu arkadaş Arjantin'den yazıyor, İspanyolca yazıyor. Luisa, translate please. Translate, çevir Luisa. Google'da Türkçesine çevir, ondan sonra at buraya. Osman Ulusan, Mert Ramazan, Hande Erçel Love Story filmi olsun. Ya harika olur. Harika olur. Harika olur. Harika olur. Afra ile de harika olur. İkisiyle de harika olur Love Story filmi. Ağlatmalı. Sonunda kavuşamayacaklar. Devam filmi olacak ha. Ölmeyecekler ama kavuşamayacaklar. Arkası açık olacak filmin. Devamı da çekilecek sonra. İkincisi de çekilecek. Hatta üçüncüsü de çekilecek. Ne kadar güzel olur. Sürükler. Düşünebiliyor musunuz? 2 sene arayla çekilsin. 6 sene. 6 sezon süren bir üçleme. Muazzam olur. Love Story üçlemesi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in çekeceği ya da Hande Erçel ile Mert Ramazan Demir'in çekeceği. Süper olur. Çiğdem diyor ki Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu aşkı çok büyük. Öyle hiçbir şey kolay kolay bitmez. İnşallah barışırlar. Ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Sıla Deveci Afra ile aynı projede olmazlar bence diyor. Bir süre aynı projede. Afra ile aynı projede olmazlar tabii bir süre. Aysel çok güzel bir konuya değindi arkadaşlar. Aysel Eliyeva. Aysel Azerbaycan değil mi? Yazdığın yani ülken orası. Bence Afra ile Mert'i Yalı Çapkını çok yıprattı. O senaryo neydi ya öyle? Çok haklısın. Çok yıprattı. Çok yıprattı yani. Çocukların ikisinin oyunculuklarını sorgulattı insanlara. Reytingler 1'e kadar düştü ya en sonunda. Oyunculuklarını sorguladı insanlar. Onlar başaramıyorlar oldu ya. Böyle çirkinlik var mı ya? Stoak, vallahi Yalı Çapkını yapımcı ve senaristi hikayeyi mahvettiler. Arkası yarın gibi olsun diyor Hanife. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olmayanlar abone olsun. Beğen yaparsanız da memnun olurum. Değerli arkadaşlar, yabancılar için söylüyorum. Onlar altyazıyla nasıl olsa izleyecekler ve bu söylediklerimin tercümesini altyazılarda görecekler. Altyazılar bazı günler akşam gece yayından sonra eklenemiyor. Bunun sebebi biz değiliz. Ben ya da yardımcım altyazıyı yayından hemen sonra
eklemek için bilgisayarların başına oturuyoruz. Ancak bazen YouTube buna izin vermiyor. YouTube altyazıları bazen hemen ekletmiyor. YouTube'un o sıradaki çalışmasının, temposunun bitmesini beklemek zorunda kalıyoruz. Bazen gece 12'de bize müsaade ediyor altyazıları eklemeye başlayabilmemizi. Bazen ertesi güne bırakıyor. Bazen de yayın bitiyor. 15 dakika sonra bir bakıyoruz altyazıları eklemek mümkün oluyor. Onun için gecikmeler olsa da lütfen siz altyazılar için vazgeçmeyin. Her videonun altyazısı YouTube müsaade eder etmez hemen ekleniyor, eklenecektir. Videolarımızı izleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dün 32 sonradan yaptıklarımda 34 dilde altyazı eklendi. Bugün de yine aynı sayıda altyazı eklenecektir. Sevgiyle kalın.